Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda trendline çizgisini kullanacağız. Yani trend çizgisini çekeceğiz ve bazı önemli noktalarda göz atacağız. Şöyle hemen uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, kendi çalışmalarımızdır. Uyarımızı yaptıktan sonra başlayabiliriz. Şimdi önce trendin nasıl oluştuğunu ve nasıl hedeflediğine bakalım. Diyelim ki şöyle bir trend çizgimiz var. Fiyat ne yapacak? Fiyat bunun başlangıcında böyle test edecek. Bir test, iki test, daha sonra biraz daha gidip üçüncü testi yapabilir. Yani belli aralıklarla böyle test edecek ve bu trend kırıldığında, trend çizgisi trendden kırıldığında artık düşüş bekleyebiliriz. Artık trend bitmiştir diyebiliriz. Bazen burası manipülasyon olabilir. Yani şöyle diyelim ki buradan başladı. Şöyle gitti. Burada ayrı bir formasyon çizdi. Gitti bir daha geldi. Burayı test etti. Böyle gitti. Bir daha test etti ve ayrı dünyalara gitti. O zaman bu gerçek bir trend değil. Yani burası aslında bir manipülasyon. Yani böyle yerlerde pek durmamanız sizin için faydalı olacaktır. Düşerken de böyle. Diyelim ki düşüşe şöyle bir tane düşüş yapalım. Evet, diyelim ki fiyat düşüyor buradan aşağı ve belli aralıklarla bazen yakın aralıklar bazen uzak aralıklarla test ediyor ve tekrar düşmeye devam ediyor. O zaman burada sıkıntı yok, fiyat devam ediyor. Ne zaman bunun üzerine geçerse ve bir onay alırsa belki onay alır ya da daha hızlı gidebilir. Daha sonra yukarılara gidilmesini bekleriz. Ama şöyle kırdığı geldi bir test, sonra buralarda ayrı dünyaların hareketlerini yaptı. Bir daha tekrar aşağı böyle devam etti. O zaman burada pek bir trend olduğunu söyleyemeyiz. Bu önemli. Bir de buradaki ihlaller önemli. Diyelim ki fiyat düşüyor. Yukarıdan geldi, düştü. Bir kez test etti. Daha sonra yine test etti. Daha sonra kırdı üzerinde. Şöyle bir hareket yapıp tekrar altına geçti ve tekrar düşmeye devam etti. Bu bir trend çizgisi değil. Yani burada artık bir trend çizgisi olduğunu söyleyemeyiz. Burası yanlış çizdiğimiz bir trend çizgisi olur. Yani burada bir trend yoktur aslında. Yükselirken de böyle. Diyelim ki burası bir yükseliş trendi olsun. Burada ne olacak? Fiyat gelecek. Test etti. Test etti. Sonra altına indi. Başka şey yapıp tekrar üstüne çıktı. Böyle devam ediyor. Biz buna artık bir trend diyemeyiz. Yani burada trend desteği çalışmaz artık. Bu başka bir şey. Ya şuradan ayrı bir trend kullanacaksın. Destek kullanacaksın veya hiç kullanmayacaksın. Çünkü burada artık formasyon apayrı bir hal alıyor. Ve bu geçersiz sayıyoruz biz kendi açımızdan. Peki şimdi bakın Selçuk Eczacı Deposu diyoruz. Ve buradan birkaç tane deneyelim. Çok güzel bir düşüş var. Ve burada hemen bir trend çizgisi çekiyorum. Şöyle. Evet, ne yapıyor? Bir temas, bakın birinci, ikinci, üçüncü kez tekrar buraya ne yapmış? Değdiğini görüyoruz. Dördüncü kez değiyor ve tekrar aşağı. Bunun üzerine çıkmayana kadar sıkıntı devam edeceğini düşünüyoruz ve şurada üzerine çıkıyor. Tabi burada artık bu trend başka bir evreye geçiyor. Bakın şöyle de çekebiliriz. Bu aralıktan başka bir evreye geçiyor ve şurada artık dönüşüm gerçekleşiyor. Ve burada artık trend kırıldı diyebiliriz. Net bir şekilde diyebiliriz. Erken almak isteyenler tabii ki burada artık fiyatın çok daha ucuz olduğunu düşünenler de buradan maliyetlenebilir. Bu düşerken bu fiyat neler yapılabilir? Bir de oradan bahsedelim. Şöyle daha aşağı geldiğinde fiyat uyumsuzluk gösterdiğinde RSI uyumsuzluğunu gösterir bazen. Orada tekrar ne yapacağız? O uyumsuzluktan yani düşürken satıcılar düşerken yorulmuştur. Ve böyle tepkilere oynanabilir. Yani buradaki tepkilerden mesela artık düşerken bir yorulma gördüğünüzde burada bir tepki tekrar trend çizgisine kadar %26'lık bir yükseliş geliyor mesela. Burada da yine böyle düşüyor ve bir dönüş gerçekleşiyor. Burada da bir tepki hareketinde %30'luk bir kar getirisi sağlanmış. Bu şekilde yüksek riskli işlemlerde bakılabilir. Yani şöyle bir çizgi çektiğimizde bakın bu alttan tekrar bu bant aralığından hareket ettiğini görüyoruz. Peki bu böyle. Burası kırıldı, artık bir yükseliş trendine başladı. Ve şimdi yükseliş trendi için bir tane trend desteği çizelim. Bu bizim desteğimiz 1-2 temas. 3 şurası 3, burası 4. temas ve şurada bitiyor.
trend burada bitti diyebiliriz. Artık satış yapabilir ve çıkabiliriz. Bu şekilde şu orta bölgeden yukarıdan girdiğiniz için %100'lük bir kar getirisi sağladı. Ama şurada çok sert bir şekilde fiyat düşüp yumuşadığı için, çok ucuz olduğu için buradan da en dipten de %242'lik bir trend karı sağlamış. Bu şekilde trend line çizgisi çekiliyor. Temas etmeler önemli. Peki başka bir örneğe bakalım. Evet, Ford Otomotiv şu bölgeyi yakınlaştıralım. Bakalım nasıl? Bakın buradan bir başlangıç var. Burası yatay. Geri burayı tekrar yataydan gücünü alıp yukarı çıkıyor. O zaman şurada böyle bir trend çizgisi çekiyorum. Evet, bu şekilde. Aslında şurası tam tutmuyor. O zaman buradan alacağız. Burası daha nizami duruyor. Ne kadar nizami durursa o kadar trendin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Şu an Ford Otomotiv'de sıkıntı yok yani. Trend devam ettiğini görüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 en yakın. Diğerleri de yakından döndüğünü görüyoruz. Neredeyse 5. temasında şöyle biraz yakınlaştırırsak. Evet, 5 kez temas etmiş ortalama hemen hemen. Güzel bir trend desteği var ve destek güzel çalışıyor diyebiliriz. En son buradan desteğini almış. Şu bölgede kırdığında artık şöyle yapalım. Bu bölgede bir kırılım geldiğinde biraz da aşağılardaki desteklerden ne yapacak? Kendine güç toplayacağını düşünüyoruz. Şu an güzel bir şekilde trend desteğin çalıştığını söyleyebiliriz. Ve burada nizami bir şekilde çalışıyor. Artı güçlü durduğunu da söyleyebiliriz. Ne zaman kırılırsa artık güç biter. Buradaki kırılımdan sonra burada durmak anlamlı olmaz. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet, burada da yine bakın buradan çizdiğimiz bir destek var. Şu bölgeden gelen şuradan başlangıcı alabiliriz. Şöyle bir destek hareketi. 1-2 temas. Daha sonra aralık veriyor. Bak burada zaman geçiyor. Tekrar 2 temas daha. Tekrar geliyor 1 temas. 2 temas yine yapabilir böyle. 2 temas yapabilir. Ve burası kırıldığında artık daha aşağıdaki destekleri bekleyebilirsiniz. Düşüş trendi gelecektir. Yükseliş trendi bitmiştir diyebiliriz. Bu şekilde tabii daha yakından da şuradaki mesela şu bölgedeki daha yakın destekleri de eğer günlük al-sat yapıyorsanız şunları da kullanabilirsiniz. Buradaki desteği şu kırılım geldiğinde hemen satıp kaçacaksınız. Çünkü bu büyük trend desteği bir de yakın trend desteklerini de çizebiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir de manipülatif olanlara bakalım. Mesela Dobur. Evet. Şöyle bunu kaldırayım. Daha net bir şekilde görebilmeniz için. Evet. Şimdi burada bakın fiyat zaten çok acı bir şekilde hareket etmiş. Yani grafik gerçekten bize hiçbir şey anlatmıyor. Almışlar, götürmüşler, bırakmışlar. Alıp götürüp bırakmışlar. Bu şekilde. Yani şurası bir başlangıç olsa, trendin başlangıcı bu şekilde olur. Aradaki bakın şurada bir boşluk, burada bir boşluk. Böyle bir trend desteği olmaz arkadaşlar. Yani buradan zıpladığını görüyoruz. Ama yani buradaki yükseliş buradan gerçek değil. Yani bunu da bilerek yapmışlardır büyük ihtimal. Milleti böyle oltaya çekmek için yapmışlar olabilirler. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir grafik. Burada yatırım olacağını yani güvensiz çok riskli bir yatırım olmaz yani aslında net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani böyle bir grafikte yatırım olmaz. Yani desteğin direncin şuraya bakın nokta nokta gidiyor yani. Taban 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 inip inip çıkıyor. Bu şekilde istedikleri gibi hareket ettirdiklerini görüyoruz. Böyle bir trend olmaz. Böyle bir yatırım da olmaz böyle bir yerde. Ama az önce gösterdiğimiz grafikler nizami bir şekilde test edip desteğinden hızlı bir şekilde alıcısını bulup da yoluna devam ediyordu. Mesela BİM'e bakalım. BİM mesela çok güzeldir. Yatırımcısını her zaman kazandırmıştır. Şimdi BİM'in şöyle bir destek çizdiğimizde bakın nizami olarak çalışıyor. Yani burada bakın 1, 2, 3. Burada birazcık sarkmalar olmuş. Tekrar içine toparladın. Yani birkaç sefer böyle olabilir arkadaşlar. Ama çok fazla bunu ihlal etmemesi lazım.
belli aralıklarla bakın burada büyük aralık, sonra yakın aralık, yakın aralık, büyük aralık, yakın aralık. Bu şekilde yani belli aralıklarla test ediyor, desteğinden gücünü alıyor. Tabii bu çok uzun vade. Mesela yakından da bakabiliriz. Şuradan mesela. Şurada bir yükseliş var. Şu bölgeyi aldığımızda, yakın trendini aldığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez test etmiş ve 6.sında kırılmış olduğunu görüyoruz. Net bir şekilde kırmış. Altında 2 gün 3 gün kapanış yaptığında artık iş bitiyor. Geri dönüşü satış fırsatı. Burada birkaç gün satış yedi. Trend desteği bozuldu. Geri yükseliyorsa burası satış fırsatı oluyor. Çünkü burada trend desteğini kırmış oldu. Ve daha sonra daha ucuzluyor ve asıl ana trend desteğine doğru ne yapıyor? Ufak ufak gidiyor. Düşerken de yine aynı şekilde bakın hareket edecek. Şunları kaldıralım. Evet, düşerken de bakın 1, 2, bu biraz yakından dönmüş. 2, 3. teması etmiş. 4. temasta kırmış ve yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bu şekilde hareket ediyor. Bunları dikkat edin arkadaşlar. Bunları göz ardı etmeyin. Trend çizgisi çekimi bu şekilde. Nizami olması sizin için faydalı. Yani istediğiniz herhangi bir yerden trend çizgisi çekebilirsiniz ama çalışmayabilir. Çalışmadığınızda demek ki orası doğru bir trend değil. Orası manipülatif bir trend olabilir veya hiç anlamsız bir hareket de olabilir. Her gördüğünüz yerde trend çizgisi çekmek anlamlı olmaz. Mesela seninle videoya bakalım. Şöyle bir de bunu inceleyelim. Bu da son örneğimiz olsun. Evet, yine anlamsız grafiklerden bir tanesi. Bakın şöyle. Şuraya alsak şöyle. Bakın 1-2 temas, sonra kocaman bir boşluk. Yani kocaman bir boşluk. Daha sonra burada tekrar çok fazla temas etme var. Yani aşırı yakın bir temas. Burası yani elle, yani bilerek bilinçli olarak yapılmış gibi duruyor. Burası gerçek bir trend ya da yatırım yapılma yeri değil. Bu sefer böyle yapıyor. Bakın geliyor, burası 1, 2, 3 temas, sonra böyle burada yine bir boşluk. Burası acayip bir yer. Çok anlamsız, işte manipülatif. İstedikleri gibi fiyatı götürüp getirip istedikleri yere çekebilecekleri bir grafik olmuş yani burası. Hiçbir trend desteği sağlam olarak çalışmıyor. Mesela şöyle yapsan, şu iki yeri alsan, burada ne olmuş mesela? Burada bir trend mi var? Yok. Burası gitmiş. Burası kaybolmuş. Buradan alsan, şöyle yapsan, bu sefer de buralar tam uyuşmadığını görüyoruz. Yani burada herhangi bir trend desteği olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Buradan trend yok. Burası istedikleri gibi fiyatı manipülatif olarak istedikleri yere götürebilecekleri bir grafik ve şirkette tanımıyorum. Çok bilmem nerede iş yapıyor. Çok da araştırmam. Bu grafiği gördüğüm an zaten hiç araştırma yapmaya gerek olmadığını anlayabilmeniz gerek. Şuradaki hareketleri de net bir şekilde bize, pardon, şöyle yapalım. Net bir şekilde söylüyor. Burada yataya bağlamış. Buradan birden hızlı bir şekilde yükselip sonra sert bir şekilde satışların geldiğini görüyoruz. Bakın. Taban düşüyor. İstedikleri zaman da böyle taban götürüyorlar. Bu şekilde arkadaşlar trendline çizgisi. Önemli yerleri altını çizin. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Mesela madem burası bir düşüş trendi, buradaki boşluklar niye var mesela? Yani bu test etme nasıl bir test etme olacak burası? Gerçekten ilginç bir grafik. Çok anlamsız hareketler olduğu yerlerden kaçıp sağlam, güçlü, güvenilir yerlerde, gerçek trendlerin olduğu yerlerde işlem yapmaya çalışın. Örneklere bakın. Kendinizi diğer grafiklerle kıyaslayın. Yatırım yaptığınız grafiklere bakın. Oralardaki trendler gerçek trend mi, güçlü trendler mi, yoksa manipülatif trendler mi? Manipülatif ise bu şekilde düşüşlerle karşılaşabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Çünkü bunlar sizin paranızı ne yapacak?
eritecek. Bu şekilde mesela buradan düşüş değer %49.50 bak. Yine alıp götürüyorlar. Yükseltip yine 49.50 yapıştırıyorlar zararı bak. Şöyle şuradan %80 çıkıyor, %50 düşüyor. Yani böyle bir şey var mı ya? Peki sağlıcakla kalmanızı dilerim.